Merhaba, ben fizyoterapist Bahar Kıranbezer. Bugün Sen de Spora Katıl Erasmus projesi kapsamında çocuklarda fiziksel aktiviteyi anlatacağım. Eğitimin hedefleri çocuklarda fiziksel aktivitenin yararlarını sayabilme, fiziksel aktivite seçiminde göz önünde bulundurulacak etkenleri sayabilme, çocuk ve ergenlerde yaş gruplarına göre önerilen egzersiz ve aktivitelerin süresi, şiddeti ve sıklığını öğrenebilme, çocuklarda hareketi artırmak için genel öneriler. Çocuklarda fiziksel aktivitenin önemine gelecek olursak, düzenli fiziksel aktivite, çocukların ve gençlerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi, istenmeyen alışkanlıklardan korunması, sosyalleşmesi, yetişkinlik döneminde karşılaşabileceği çeşitli kronik hastalıkların oluşumunun engellenmesi yanı sıra bu hastalıkların tedavisi ve tedavisinin desteklenmesinde, yaşlandıklarında aktif bir yaşlılık dönemi geçirmelerinin sağlanmasında, bir başka deyişle tüm hayat boyunca yaşam kalitesinin artırılmasında önemli farklar yaratabilmektedir. Çocuk ve ergenlerin benlik saygılarının artmasına yardımcı olmakta, bilişsel performansları ve akademik başarıların yükselmesine katkı sağlamaktadır. Sosyal uyumun sağlanmasını ve çocuğun sosyal çevresinde kabul görme oranını artırmaktadır. Fiziksel aktivite seçimi yapılırken dikkat edilecek bazı hususlar. Yaş, fiziksel çevre, fiziksel uygunluk, vücut ağırlığı, isteklilik ve gönüllülük, ulaşılabilirlik, eğlenceli olması, çocuk ve gençlerin gereksinimlerine göre planlanmış olması, her ortam ve zamanda kolaylıkla uygulanabilir ve pratik olması, devamlılığa uygun olması ve ekonomik durum gibi etkenler göz önünde bulundurulmalıdır. Düzenli fiziksel aktiviteye yönlendirme ve program nasıl olmalıdır diyecek olursak, çocuk ve gençler kendi belirledikleri ve sevdikleri bir fiziksel aktiviteyi günlük yaşamları içerisine dahil edebilecekleri gibi gün içerisinde yapılan bazı işleri daha tempolu ve daha çok tekrarlı yaparak da fiziksel aktivite yapabilirler. Fiziksel aktivite şu özellikleri taşımalıdır: düzenli olmalı, devamlı olmalı, uygun yoğunluk ve sürede gerçekleşmelidir. Çocuk ve ergenler için yaş grubuna göre fiziksel aktivite önerileri, 0-4 yaş grubu için konuşursak, 1-4 yaş arası çocuklar için gün içinde farklı şiddetlerde toplam 180 dakikalık fiziksel aktivite yapmalıdırlar. Bu aktiviteler farklı iç ve dış ortamlarda onların hareket becerilerini geliştiren aktiviteler ile başlamalı ve en az 60 dakikalık enerjili oyun aktivitelerine doğru ilerlemeyi içermelidir. 0-4 yaş grubunu yürüme öncesi dönem ve yürüme ile başlayıp 5 yaşa kadar olan dönem olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Yürüme öncesi dönemde, bu dönemde beslenme, sağlıklı gelişim açısından oldukça önemlidir. Ancak bununla beraber bebek için ev içinde uygun hareket alanı yaratmak, yaşına ve gelişimine uygun materyalleri sağlamak da gerekmektedir. Önerilen aktiviteler, bebek masajı, yatağın boş ucunda asılı oyuncaklara veya yerdeki oyun halısı üzerine konulan bebeğin kavrayabileceği büyüklükte, temiz, canlı renkli nesnelere uzanma, tutma, kavrama, atma, yuvarlama, sırt üstü yatan bebeğin ayak ucunda ve yukarıda tutulan nesnelere tekme atması, dolaşan ışığı ya da hareket eden küçük nesneleri emekleyerek izleme, banyo oyunları, tünel, masa altından geçme. Bağımsız olarak yürüme ile başlayan ve 5 yaşa kadar olan dönemde gün içinde yayılacak şekilde farklı şiddetlerde olmak üzere 180 dakikalık fiziksel aktivite yapılmalıdır. Bu aktiviteler farklı iç ve dış ortam aktiviteleri, hareket yeteneklerini geliştiren aktiviteleriyle en az 60 dakikalık enerji harcamayı gerektiren aktivitelere doğru ilerleyen aktiviteleri içermelidir. Önerilen aktiviteler, yürümeye başlama döneminde it çek oyunu, koltuk sandalyeye tırmanma, müzik eşliğinde dans. 2-3 yaşta yakın çevrede yürüyüş, park ve bahçe oyunları, yuvarlanma, çocuk bowlingi. 3-4 yaş aralığında koşma, atlama, zıplama gibi serbest açık alan oyunları, yaşa uygun oyuncaklarla oyun oynama, dans etme, bisiklete binme, toplu oynanan oyunlar, su içi ve kum aktiviteleri, grup aktiviteleri. 4-5 yaş aralığında konsantrasyon ve denge oyunları, köşe kapmaca, seksek, saklambaç, mendil kapmaca, engeller arasından hedefe ilerleme, top oyunları, balon ile dans, hayvan taklitleri, yakalamaca. Dikkat edilecek konular: çocukların uzun süre hareketsiz kalmaları önerilmez. Özellikle bu dönemde 2 yaştan itibaren 5 yaşa kadar olan dönemde
Çocuklar ekran karşısında tek seferde 20 dakika, gün içerisinde ise 1 saatten fazla vakit geçirmemelidir. Bu sürenin aşılması fazla kiloya ve diğer hastalıklara zemin hazırlar. 5-11 yaş grubuna gelecek olursak, bu çocuklarda sağlığın korunması ve geliştirilmesi için her gün en az 60 dakika orta şiddetten yüksek şiddete doğru giden fiziksel aktiviteler tercih edilmelidir. Haftada en az 3 defa yüksek şiddetli aktivite yapılması önerilmelidir. Ekran karşısında gün içerisinde toplam 2 saatten fazla zaman geçirilmesine izin verilmemelidir. Önerilen aktivite ve sporlar. 5-7 yaş aralığında sıçrama, buz pateni, jimnastik, kayak, atletizm, futbol, yüzme, judo sporlarını yapabilirler. Önerilen oyunlar yağ satarım, bal satarım, köşe kapmaca, balonu yere düşürmeme, bowling. 8-9 yaş aralığında halk oyunları, vurma yakalama oyunları, masa tenisi, kort tenisi, eskrim, boks, karate, tekvando, basketbol, voleybol, yoga. Önerilen oyunlar müzikli yer kapmaca, seksek, istop, saklambaç, uzağa fırlat. 10-11 yaş aralığı, özellikle bu dönemdeki duruş bozukluklarını önlemek için yoga, dans uygun aktivitelerdir. Yön bulma, günlük ve gün aşırı yürüyüşler, izcilik, kampçılık gibi doğa sporlarını yapabilirler. Ev ve bahçe işleri, alışveriş gibi aileyle birlikte yapılabilecek aktivitelere katılımları desteklenmelidir. Önerilen oyunlar yerden yüksek, yakan top, top ile ebeleme. 12-18 yaş grubuna gelecek olursak, bu aralıktaki ergenler için de hedef günde 60 dakika orta şiddetliden daha yüksek şiddetli aktivitelere doğru şiddetli değişen aktiviteler olmalıdır. Aktivite tercihlerinin içerisinde haftada en az 3 defa yüksek şiddetli aktiviteler ve en az 3 defa kas ve kemikleri güçlendiren kuvvetlendirme aktiviteleri yer almalıdır. Önerilen aktivite ve sporlar neler? Kendi vücut ağırlığını, egzersiz bantlarını ve toplarını kullanarak egzersiz yapması kemik ve kas gücünü artıracaktır. Hızlı koşma, tempolu yürüme, kış sporları, su sporları, bisiklet, tırmanış, binicilik gibi birçok spor bu yaş grubunda yapılabilir. Bu yaş grubunda yoğun ağırlık içeren sporların yapılması sağlığa zarar verebilir. Kemik sağlığının ileri yaşlarda korunması için sıçrama aktivitelerinin yer aldığı ip atlama, voleybol, basketbol gibi sporlara özellikle teşvik edilmelidir. Bu tabloda 5-11 yaş grubu ve 12-18 yaş grubu aralığına göre orta şiddetli dayanıklılık aktiviteleri ve yüksek şiddetli aktivitelere örnekler gösterilmiştir. Yine bu tabloda belirtilen yaş gruplarına yönelik olarak kasları ve kemikleri kuvvetlendiren aktivitelerin örnekleri vardır. İyi planlanmış bir program her hafta bu 4 tipteki egzersizleri içermelidir. Aerobik egzersizler bu programın merkezinde yer almalıdır. Dikkat edeceğimiz konular neler? Egzersizlere yavaş başlanmalı, haftada 1-2 defa 15-30 dakikalık orta şiddette egzersiz yapılmalıdır. Bu aşamaya ulaşıldığında haftada 2-3 gün 30 dakikalık egzersizden haftada 3-4 gün 30 dakikalık egzersize doğru ilerlenmeli. Bazı günler egzersiz süresi 60 dakikaya kadar uzatılmalıdır. Daha yüksek şiddetli aktiviteler tercih edilebilir. Hedef günde 60 dakika orta şiddetten başlayarak yüksek şiddete ilerleyen aktiviteler yapmak olmalıdır. Haftada en az 3 defa yüksek şiddetli aktivite, yine haftada en az 3 defa kasları ve kemikleri güçlendiren aktiviteler tercih edilmelidir. Çocuklarda hareketi artırmak için genel önerilerimiz neler? Fast food ve şekerli, asitli içecekler kısıtlanmalıdır. Televizyon, sinema, video oyunları ve eğlence amaçlı bilgisayar kullanımı gibi ekran etkinliklerinin toplamı günde 2 saati geçmemelidir. Çocukların günlük ev işlerini yapmasına izin verilmelidir. Güvenli olan ve mümkün olan her şartta yürüyüş tercih edilmelidir. Asansör yerine merdivenle çıkma önerilip özendirilmelidir. Çocuklarda ev ödevinden önce okuldan sonra dışarıda aktiviteye cesaretlendirilmelidir. Çocukların dışarıda oynamasına eğer güvenli bir alansa izin verilmelidir. Çocuklarda fiziksel aktiviteye özendirilecek hediyeler seçilmelidir. İp atlama, bisiklet, paten olabilir. Okullarda uygun olan yerlere fiziksel aktivitenin önemini anlatan broşür ve posterler asılmalıdır. Okul beden eğitimi ve beslenme programları desteklenmelidir. Uygun havalarda beden eğitimi dersleri, teneffüs aktiviteleri bahçede yapılmalıdır. Okul spor kulüplerinin sayısı artırılmalı ve öğrenciler bu alanlara teşvik edilmelidir.
Yapılan spor etkinlikleri, fotoğraflar, maçlarda birinci gelenlerin isimleri gibi spor panosunda paylaşılmalıdır. Hareket edelim, aktif olalım ve mutlu yaşayalım.